YouTube'da bir video karşıma çıktı. Neden Grave Garden'ın düşüşünün kesin olacağıyla alakalı bir video yapmış adam. Video gerçekten ilgimi çekti ve ben de kendi perspektifimden bunu anlatmak istedim sizlere. Neden Grave Garden'ı sevmediğimi de bu videoda anlayacaksınız. Bir tane videosunu çektim kanalda. Ona gerçekten eski bir video. Kendim bile editlemiyordum, yani yapay zeka editletiyordum. Ya o yüzden çok da uğraşmamıştım. Ama Grave Garden'ı zaten o videodan beri sevmiyordum. İlk çıktığı zamanlarda da, popüler olduğu zamanlarda da sevmiyordum. Çünkü şöyle bir şey var da bana hitap etmiyordu. Benim önüme bir şey sunmuyordu. Benden gelişmemi bekliyordu ama gelişebilecek bir şey yoktu. Gelişmek için beklemen gerekiyordu. Seed alman gerekiyordu. Seed'i dekip tekrar beklemen gerekiyordu. Süreç böyle gidiyordu, anlayabiliyor musunuz? Yani aslında hiçbir şey olmuyordu ve bir içerik çıkartmam gerekiyorsa ya takipçilerimden bir şey almam gerekiyordu ki o videoda bir tane takipçi almıştım. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Ama video kötüydü. Dürüst olmak gerekirse gerçekten kötüydü. Dediğim gibi videoyu AI'ya montaj attığım için. O videoda bile sadece 2 tane içerik vardı. Birincisi güncelleme ile alakalıydı. Diğeri de o takipçiden aldığım sanırım pamuk şekerdi. Pamuk şekeri satmıştım. Oyunun güncellemesini beklerken güncellemenin geldiğini fark ettim. Arka planda şarkı çalıyordu. En sevdiğim şarkılardan biri. Klasik müzikti. Ve benden bir şey yapmamı istiyordu. Bir beklentisi vardı oyunun benden. Belli bir meyve yetiştirmen gerekiyordu. O event özel Ay Işığı Moonlight güncellemesiydi sanırım. O zaman anladım gerçekten videonun gerçekten çok kötü olacağını. Çünkü videoda sadece yaptığımız şey adamdan pamuk şeker alıp onu satmaktı. Ve o zamandan beri sevmiyorum. Çünkü gerçekten aşırı bekletiyordu. Akşam olması gerekiyordu. Akşam olduğunda çıkmama ihtimali vardı ki çıkmadı zaten. O yüzden video 3 dakika falan olmuştu sanırım. Gerçekten hala da bomba bir oyun olmaya devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Adamın videosunu izlerken fark ettim. Bu oyun ilk başta zaten dimdik ayakta durmak için tasarlanmamıştı. Bomboş bir adamın oyundan hiçbir beklentisi olmayacak şekilde sunduğu bir oyundu. Ve tabii de kalitesiz oyunlar popüler oluyor Roblox'ta. Bildiğiniz gibi kaliteli oyunlar, hatta onun bir mizahı bile var. Kaliteli oyunlar oynanmazken kalitesiz oyunlar oynanıyor Roblox'ta diye. Ve videoda şunu anlatıyordu. Gerçekten de eski olduğu için kalitesiz diyeceğimiz oyunlar mesela Bloxfruit gibi, ki ben Bloxfruit'i sevdim çoğunlukla. Çünkü oyunda gelişebiliyorsunuz. Oyunun sana verdiği bir şeyler var. O yüzden oyun hoşuma gitmişti. Grave Garden'ın tam aksine. Ve Bloxfruit'i Grave Garden'dan ayıran tek şey ise Bloxfruit'in gerçekten de bir kitleye sahip olması. Yani yaşıyor olması. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Ölü internet teorisi diye bir şey var internetin. İnternette %70'in robot olduğunu söyleyen bir iddia. %70, %80 civarının. Belki de yarısından fazlası olabilir. Yani %70, %80'in biraz attım. Ama yarısının, çoğunluğunun bot olduğu, azınlığın ise insan olduğunu paylaşan bir teoriydi. Ben Grave Garden'da şunu görüyorum. Gerçekten bunu birisi oynuyor olamaz. Hani oynayabilirsin tamam, ama sen 10 saatini ona ayırıyorsan ben seni insan yerine koyamam. O yüzden ölü internet teorisini ortaya attım. Şu anda konuşuyorum. Ama şöyle de bir şey var. 2017'ye dönersek, 2017-2018 Prime dönemi zaten hatırlıyorsunuzdur. Hatırlayan vardır. Oyunlar zamanına göre kaliteli olmasına rağmen şu anda kalitesiz gibi görünüyor olabilir ama zamanına göre bizim gözümüze aşırı kaliteliydi. Gerçekten bir kitle vardı. O kitle toksik değildi. Hiç böyle bir zararlı bir şey yoktu. Roblox gerçekten Prime dönemindeydi. En sağlıklı olduğu zamanlı ki şu anda her sene bakarsınız 2018-2019 her sene daha da kötüleşiyor diyoruz ya, eskileri daha çok özlüyoruz. Bundan sonra daha da kötüleri olacak. Ama şu ana geldiğimiz zamana kadar bakarsak 2018'den 2025'e kadar gerçekten de her sene kalite daha da düştü. Bazı oyunları saymıyorum, Doors gibi. Ama gerçekten Roblox'un kalitesi düştü. Bunu da ben kitleye bağlıyorum. Kitle aşırı kötüleşti. Aşırı toksikleşti. Tüm internet gibi. Bunu toksik kitleye mi bağlıyorum? Hayır, tabii ki de toksik kitleye bağlamıyorum. Ama toksik kitlenin de büyük bir payı var diye düşünüyorum. Şimdi neden Grave Garden'ın çöküşe mahkum olduğunu anlatacak olursam, bir kitlesi yok. Ve oyunda bir gelişim yok. Oyun seni içinde tutuyor. Çünkü oyuna girdiğimde hatırlıyorum yarım saat beklemem gerekiyordu. Hatta 1,5 saat, 2 saat bile beklemem gerekiyordu. Sırf bir tane tohumun büyümesi için. Ve bu kötü. Cidden kötü. Hani oyun sana bir şey vermiyor. Senden daha fazla şey alıyor. Ve bu gerçekten iğrendiğim bir şey. Mesela Doors tarzı oyunlarda sana bir şey veriyor. Dust Strip. Dürüst olayım. Dust Strip'i de sevmezdim. Ama gerçekten hoşuma gitmeye başladı. Çünkü güncellemeler sağlam güncellemeydi. Hatırlıyorum Dolunay güncellemesi, Tesla güncellemesi derken gerçekten adamlar sağlam güncelleme yaptı. Ve oyunu sevmeye başladım dediğim gibi. Ama bununla Grave Garden gerçekten bu konuda ayrılıyor. Çünkü Grave Garden'da bir güncelleme yok aslında. Adam sadece dışını değiştirerek apayrı bir meyve olarak satıyor. Ve dediğim gibi iğreniyorum. Sen aslında bir şey yapmak istemiyorsun. Bir şey sunmak istemiyorsun insanlara. Bir şey satmak istiyorsun sadece. Ve insanlar da bunu alıyor. İnsanların almasından da nefret ediyorum. Çünkü buna destek oluyorlar. Grave Garden tarzı oyunların daha da ilerlemesine yol açıyorlar. Tabi burada destek olanların çoğunluğu YouTuber. Çünkü onlar da içerik çıkarmaya çalışıyor. Ama benim görüşümce o tarz oyunları desteklemek benim ideallerime, belki ideal saçma olacak burada ama ters düşüyor. Çünkü ben gerçekten değer verilmiş bir oyunu oynamak istiyorum. Gerçekten de düşünülmüş, taşınılmış bir oyun oynamak istiyorum. Ve ona da Robux veririm. Eğer bu platformdan para kazanırsam o parayı sonuna kadar veririm. Çünkü desteklemek istiyorum. O tarz kişileri desteklemek istiyorum. Grave Garden tarzı kişileri değil. Grave Garden'ı yapan kişiler gibi değil. Grave Garden'ı yapan kişiler gibi kişileri değil. Bu biraz komik olacak. Belki eklerim eklemem bilmiyorum. Ama tabii ki bir şey popüler olduğunda her zaman gibi bu çıkıyor.
unutulabiliyor. Grave Garden'ın çıktığı gibi. Akıllarda bu şekilde rekor kıran bir oyun olarak kalsa bile unutulacak. Çok yakın zamanda unutulacak. Unutulmasa bile insanlar bilinçlendirildiğinden dolayı daha az oynayan olacak. Yani en azından ben böyle ümit ediyorum. Gerçekten eski oyunlara bakıyorum da zamanına göre kaliteli, uğraşılmış ve gerçekten temiz oyundu. Gerçekten aşırı sağlam oyundu. Bu tarz videolara alışkın değilim ama gerçekten hoşuma gitti. Eğer sizin de hoşuna gittiyse like atabilirsiniz. Like'la göstermeniz yeterli. Gerçekten yeterli. Gerçekten çok tuhaf hissettiriyor. Görüşlerimi paylaştığım kısa bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.